Selamünaleyküm arkadaşlar. Honda diyor titreşim sorunu var, çekilme sorunu var. Bakacağız ne gibi sıkıntılar var. Motor servis bakımını. Vidalarını söktük. Kapağını aldık şöyle. Bayağı bir pislik var içeride. Tamam. Şöyle bunu bir temizleyeceğiz. Şimdi burada bayağı pislik oluşmuş. Buraya geleceğiz bu şekilde. Bu modellerin yer oluyor mu? Olmuyor. Peki Murat Ustam, servis bakımı motorun bu kadar pislenmesi normal mi? Yani kayış yeni değiştiği zaman böyle pislik yapabilir ama bu pislik normal değil. Bu detaylıca temizlenmemiş belli yani. Somunlar, cıvatalar pas içerisinde. Yani bu normal değil. Temizlenmemiş. O makineye vurduğum zaman toz pislik çıkıyorsa demek ki temizlenmemiş. Bakalım yanlışlıklar çıkacak. Göreceğiz. Gördüğün gibi pislik içerisinde. Bu varyatör hiç temizlenmemiş. Çekmeme, gitmeme nedeni bu. Detaylı bakım yapılmamış. Sadece temizlikle bitmemiş. Balatalar parlamış. Burada toz var. Bu balata bu tası nasıl tutsun? Daha sonra kayışa bakalım. Şimdi burada bir sürpriz çıkabilir. Kayış ne zaman değişti? O da 12.000'de değişti, 12.500'de. Şu an 14.000'de mi? Şu an 14.500'de, 2000 kilometre geçti. Emin misin kayışın değiştiğini? Evet evet değişti. Gözün önünde mi değişti? Hı hı. Kayış pek yeni gibi durmuyor da. Ya da oradaki pislikler. Aynen, pislikler biraz yapışmış ona. Yazı biraz önce okunmuyordu da. Aynen öyle. Yani temizliği yapıyorsun aslında bu kadar pislenmiş değil Ya mi? yeni parça da taksam bu pisliğin üstüne. O da eskiyor yani. Şuraya bak ya. Kayışın araları çatlak abi, bu kayış değişmemiş ya. Kim dedi sana değişti diye. Bak. Görüyor musun yarıkları? Görüyorum abi. 2000 kilometre önce bu kayış nerede takıldı bu kayış? Servise takıldı. Yetkili servis mi? Hı hı. Bu İsim kayış vermeyelim orijinal de. değil. Orijinal değil. Orijinal değil bu. Bando'nun kayışı değil. Motto diye bir marka. Motto diye bir marka hiçbir servis kullanmıyor normalde. Normalde Bando olması lazım. Ben şimdi takınca göreceksin zaten. Hatta kayışları kıyaslarız. Belki bu kayışta kısalık mısalık da olabilir. Bana bir ufak gibi geldi zaten. 2000 kilometre bana da biraz kısa gibi geldi. 2000 kilometrede bir kayış bu kadar çatlamaz. Baksana abi. Normal mi ya? Çatlamış kayış. Yetkili servis nasıl böyle bir hata yapar ben anlamadım. Tasımızı da gösterelim. Aynen. Şu balatalar üstüne çıkıyor. Tamam. Okey. Balatalar düzgün açılıyor. Bunu böyle koyalım. Bir hava tutacağız bunlara. Senin büyük sıkıntın kayışla alakalı. Baskı sacın sıkışmış. Gene her diyoda olduğu gibi. Klasik Gelmiyor. diyor sorunu. Yani gelmiyor. Magalara bakalım. Magalar fabrikasyon bir yönde çıkıyor, doğru. Burası pislik içerisinde ya. Bu nasıl temizlenmeden takılır ben anlamıyorum. Temizlediler mi buraları? Temizlediler. Yani bu kadar ya Bal kayış spreyi artı hava yaptılar da o kadar gerçekten çok ama kayışla kirlenmesi alakalı. normal değil. Kayış o kadar kısa sürede çatladıysa bil ki o kayış bayağı bir deforme oldu. Buralara pislik. Hayır zaten toz. deformeye geç Murat abi. Sen söyle, orijinal bile değil diyorsun yani. Servis yapımı çünkü. Orijinal değil. Full servis bakımı normalde motor. Sıfır şimdi bayiden göstereyim. sıfır bayiden kendim aldım o motora. Full servis bakımlı. Böyle olması çok saçma yani. Bak şimdi. Kayışa bakalım.
Ben sana orijinal kayışı da göstereceğim şimdi. Çıkaracağım ortaya. Bak. Şöyle baksın. Tamirci arkadaşlar zaten bilir. Böyle bir orijinal kayış şekli yok. Motto. Bando yazar normalde. NSC 110 2000 kilometrede kayış böyle çatlar mı abi? Normal değil yani. Burası pislik içerisinde. Bak. Dur. İstiyor. Oo çok kötü onun içi. Bak. Yapışmış bir de köşelerden. Tabii buralara ne olacak? Balata nasıl tutacak? Bak. Kazıdıkça geliyor. Kazıdıkça geliyor. Görüyor musun? Bak, gel. Ya şaka gibi gerçekten ya. Ben bunları bir hava tutacağım. Çıkan pisliğe bak. Gördün mü? Bak. Servis bakımı. Şunlar normal mi? Çizikler. Kayış, orijinal kayış olmadığı için buraya vurma yapmış. Kayış tokatlamış oraya. Diyorlarda hastalık buranın sıkışması. Yine bir kronik Gene vakası. çıktı ama ya. Seninki diğer motorlara göre biraz daha iyiymiş. Bu aleti bir bakalım. Arkadaşlar ben Murat abi şahsen YouTube'a yüklediği videolar sayesinde tanıdım. Yani gördüğüm kadarıyla da işinde herkes iyi olduğunu söylüyor. Ki gördüğümüzle yapılan işlemde şahsen ben de katılıyorum şu anda. Ben Murat abi hepinize tavsiye ederim. Şuraya bakar mısın ya? Şuraya gözüm yani böyle soba borusu değil ki bu yani o kadar pislik çıksın içinden. Şaka mı bu ya? Bu motorla alakalı bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeyim size. WhatsApp'tan adam bana bir şey soruyor. Cevap veriyorum, ardından bir şey daha soruyor. Cevap veriyorum, ardından bir daha bir şey soruyor. Ya kardeşim, ben çalışıyorum. Ben sürekli senin... Ya ben karımla bu kadar mesajlaşmıyorum ya arkadaş. İnsan sevgilisiyle bu kadar mesajlaşmıyor. Sürekli soruyor, sürekli soru soruyor. Artık deliriyorum, engelliyorum adamı. Bu sefer abi beni niye engelliyor? YouTube'dan yazıyor bana. Abi sen ne yaptın ben sana? Ya sen ne yaptığını bilmiyor musun arkadaş? Ben sürekli senin mesajlara dakika başı mesaj veremem. Yazıyorum telefonuma tık. Ya, merak ediyorum acaba ne yaz? Bakıyorum okuyorum. Tamam kardeşim öyle değil. Ya saçma Koyuyorum sapan telefonu, yorumlar tam bırakacağım, sadece. pat bir daha mesaj yazıyor. Ya arkadaş bir dur anasını satayım. Yaz sen bütün soruların ben hepsini toplar sana cevap vereyim. Ben elim sürekli iş içerisinde. Ben yani sonra gücenme, darılma yani. Ben sürekli sana mesaj atamam. Sürekli sana cevap veremem. Çalışıyorum. Ben Murat abiye destan gibi böyle bir yazı Bak yazdım. arkadaşlar, bak kendisi çok güzel örnek verdi. Destan gibi bir yazı yazdım. Destan gibi yazdı. Tek Söyledi, cevapta her şeyi gel yapalım anladı. dedi direkt. Ya parça parça sorun. Usta şunu yaptık, bundan neden? Gösteriyorum. Usta bunu yaptık, onda o neden? Şunu yaptık, bu neden böyle? O Şunu zaman ne- demek ki yapamamışsınız Ha, kardeşim. Getirin şunu- Murat Usta'ya. Şunu ne tarafa takacağız? bunu Gözünüzün ne önünde tarafa zaten takacağız? her şeyi yapıyor Hangi kendisi. Her şey makineye şeffaf. alayım? Hangi lokmayı alayım? Pimler ne tarafa takılıyor? Bagalar ne tarafa takılıyor? Somunu ne kadar sıkacağım? Ya arkadaş ben sürekli sana cevap veremem ki. Gayet haklı bir isyan.
Gidiyor makine alacak. Usta görüntülü arıyor. Bak usta diyor şu makineyi mi alır, bu makineyi. Ya arkadaş ben seni nasıl cevap vereyim her şeye? Biz işimize dönelim usta. Sen Aynen. sinirlenme, germeye çık kendini. Aynen. O arkadaş görüyordur videoyu. Her videomu izliyor zaten. 2 kişi var şu anda. Çapaklar falan normal değil ya. Hangi çapaklar? Şu çapak tarzı bir şey gördüm şurada sanki. İnce. Ha. Aynen. Yok bu ya. Çapak mı? Evet çapak. Çapak çapak. Gözünden Abi bir direkt şey gözüme kaçmıyor. parladı telefonun flashında Gözünden ya. de bir şey kaçmıyor. Yani sırf benim için demiyorum arkadaşlar. Bütün tamirci arkadaşlar var. Benim Musa Usta var. Ondan sonra rahmetli Can Usta vardı. Onların Evet. hepsinin aynı yani herkes aynı dertte. Kardeşim bak biz ofiste takım elbiseyle klimanın karşısında elimizde telefonla sizin mesaj yazmanızı beklemiyoruz. Bak elim pislik içerisinde. Şu an telefon çalacağız ama eldivenleri çıkaracağım. Ellerim yağlıysa pislikse sileceğim. Sonra tekrar elim yağ pislik içerisine geliyor. Sonra bir daha mesaj atıyor. Ya arkadaş görüyorsun ya. Bu işe koyulduysan sorunların içerisinden sen kendi çıkman lazım. Bak ben bu işleri öğrenirken ki hiçbir ustayı arayıp sormadım. Ustam bu ne tarafa takılır, şu ne tarafa takılır. Kendim buldum kardeşim. Bana kimse yol göstermedi. Sorsam bile zaten hiçbir usta sana şöyle yapılır, böyle yapılır. Hiçbir usta sana yön göstermez zaten. Tabii canım. Usta dediğin adam da bu işten para kazanıyor sonuçta. Yani biz onlar da haklı şimdi adam her şeyi gösteriyor. Bu sefer ötekilerdeki ustaya gitmeye gerek yok biz de yaparız. Ya arkadaş sana usta yardımcı oluyor sana nasıl yapıldığını öğretiyor. Sonra öğreniyorsun sonra diyorsun ki var öyle bak birkaç kişiye öyle yardımcı oldum. Adama yön gösterdim. Ya Birisi kardeşim patladı yine. şöyle yap böyle yap. Anlattım aynı adam kanal açmış. Diyor ki bak diyor ki ustalara gitmeye gerek yok arkadaşlar ben size nasıl yapılacağını göstereyim. Tamam okey. Gösteriyor. Sonra talepler başlıyor bak. Talepler başlıyor. Talepler başlayınca çocuk bu sefer bir iki tane geliyor para tatlı geliyor. Sonra diyor ki arkadaşlar işte bakımlarınızı ben yaparım bilmem ne. Ya arkadaş hani ustalara gitmeye gerek yoktu. Ne oldu lafını niye çiğnedin sen şimdi? Değil mi? Aynen öyle. Ne oldu? Para tatlı mı geldi kardeşim? Çok var öyle ya. Yardımcı oluyorsun. Sonra arkandan iftira atanları var. Değişik insanlar var. Tamam bak arkadaşlar. Bu işler videoda görüldüğü gibi değil. Her makinenin, her somunun tork değeri var. Adam yanlış sıkıyor. Geçen beni aradı mesela. Bana gelen sürekli müşteri. Almış bir tane makine. Somunu takmış şöyle trankla. Sıkmış, dönüyormuş böyle sürekli. Ya arkadaş, onun bir tork değeri var. Dişini açmış. He. Bana bir şey yaptı böyle. Telefon açtı. Ustaya bir video attım bakalım. Bir bakıyorum. Usta diyor bu somun diyor olduğu yerde dönüyor diyor. Ya arkadaş onun bir tork değeri var. Ne olacak nasıl yapıyor? Kardeşim motor inecek. Krank değişecek yani. Lanet olsun diyor. Nereden elimi sürdüm bu işe diyor. Sürmeseydin bak. Ha, ama- Mucidi burada duruyor zaten. Getir yapsın kardeşim. Herkesin yapabileceği iş değil arkadaşlarım işte. Orada görüldüğü gibi kolay değil. Şimdi benzin çekelim. Dur bakalım bir. Şimdi arkadaşlar detaylıca temizliyoruz. Şimdi bu kayış mesela 2000 kilometrede değil mi? 2000 kilometre oldu. Kayış Evet, çatlamış. Niye? Yan sanayi olduğu için. Şimdi biz yeni takacağımız kayış orijinal servisten alma. En az 20.000 kilometre gider. Şimdi Wirecore detaylı bakım yapıldığı zaman parçaların ömrü daha çok uzuyor. Kayışın ömrü daha çok uzuyor. Bagaların, Wirecore'lerin ömrü daha çok uzuyor. Neden? Çünkü burada kalan tozlar, pislikler içeride bir hava akımı var. Bu hava akımı nedeniyle
Bütün sistemde dolaşıyor bu tozlar, pislikler. Bu tozlar, pislikler zımpara etkisi yapıyor. Yani zımpara neyden oluşur kardeşim? Metalin tozlandırılmış, talaşlandırılmış halini kağıda yapıştırıyorlar, artık o farklı materyal kullanıyor. Ne oluyor? O tozlar, talaşlar zımpara etkisiyle parçayı aşındırabiliyor. Bu da aynı örnek. Yani burada metal tozlar var. Bu tozlar, pislikler detaylıca temizlenmezse zımpara etkisi yapıyor ve parçayı aşındırıyor. Kayışı bozuyor, bagaları bozuyor, sistemi bozuyor. Yani sistemin aşınmasını hızlandırıyor bu olaylar. Yani siz bu bakımı yapmazsanız, yeni parça da taksanız parçanızın ömrü %50 azalıyor. Bu bakımı yaptığım motorların parçaları aşınmıyor kardeşim. Adam almış, diyorum ki adama bak, senin motora bir dahaki bakımda işte 20.000 kilometremiş. Büyük ihtimal kayış ister diyorum, bagaj ister diyorum. Şunu ister, debriyaj ister diyorum. Ondan sonra ulan bir açıyoruz, hiçbir şey aşınmamış arkadaş. Aşınmamış, hiçbir şey aşınmıyor. Niye? Detaylı bakım yapmışız. Çocuk artık isyan etti. Abi dedi, bizim kayış dedi ne zaman değişecek dedi. Motor 50.000 kilometre oldu dedi. Ulan bakıyorum, kayış hala yeni, çatlak yok. Kardeşim bu kayışı değiştiremeyiz. En son çocuk dedi ki abi dedi sıkıldım dedi, benim kayışı değiştir dedi artık dedi ya. Parası neyse vereceğim, ne olur değiştir. He. Artık bir şeylerin değişmesini istiyorum dedi. Kafam rahat olsun diye dedi. En son kayışını değiştirdik çocuğun ya. Çocuğu germişsin abi. Aynen. Parça aşınmayınca da geriliyor insanlar. Ne oluyor, motor niye bu kadar iyi? He. Ya tabii bizim de memnun edemediğimiz insanlar olabiliyor. Çünkü insanlar bir değişik kardeşim. Bak, işini ne kadar düzgün yaparsan yap, adam memnun olamayabiliyor. Bana da denk geldi. Bu işi sürekli yapan insana bak. Dünyanın en iyi ustası da olsun, mutlaka bir tane memnun edemediği adam denk gelir abi. Neyden kaynaklı? Ya fabrikasyon motorda bir ayarsızlık vardır. İşte taktığı parçada bir adam uğursuzdur kardeşim. Adamda da olabiliyor bazen yani. Bazı insanlar da uğursuz oluyor gerçekten bak. Adama sıfır motor veriyorsun, sıfır motor 3 defa indirilmek zorunda kalıyor. Adam bahtsız kardeşim, adam kaderi öyle. Ona bir şey yapamaz öyle insanlara. Her insanı memnun edemezsin. Her iş sektöründe aynı şekilde. Dünyanın en iyi firması ol. Yetkili servis ol, bak yetkili servis ol. Türkiye'nin en iyi yetkili servisi ol. Gene herkese memnun eder. İlla altta şikayet edenler vardır yani. Bana şöyle yaptı, bana böyle yaptı. Olabilir. Tamam. İstiyorsan ışığını kapat. Dur. Kapattım abi. Tamam. Başladı mı? Başladı. Videodaki açıp kapatabiliyorsun. Şanzıman yanını değiştiriyoruz. Oha. Şanzımana motor yağı koymuşlar arkadaşlar. Serviste. Her zaman bunu yapıyorlar. Ondan sonra böyle simsiyah oluyor. Bak göster. Leş. Sonra diyorlar da kronik şanzıman bozulması. Diyorlar da kronik şanzıman terlemesi. İşte bunlardan oluyor. Şunlara da ters takmışlar. Şurası doldurma yeri biraz uzun olur. Doldurma yerine kısayı takmışlar. Orada da hata var. Hatalar serisi devam ediyor. Az bir şey ziyan edeceğim. Çünkü içeride bayağı pis bir yağ var. Böyle temiz yağ gelince bu renk akması lazım normalde. Ya hadi her şey okey de vidayı nasıl yanlış takabilirsin yani ya? Vida bu yani. Servisçisin sen. Şuraya bakalım. 8 metrik. Şuna bakalım kaç metrik. Bu da 8 metrik. İkisi de aynı kalınlıkta ama uzunlukları farklı.
Bir şırınga alıyordu. Bazısını koyunca taşırıyor tabii. Biraz taşıralım. Taşmaya hiç niyeti yok abi. Taş da aslında alttan akıyor, görünüyorsa sen de. Aynen. Şu demin gördüğünüz milimetrik tork ayarı aslında. Aynen, bunlar, yani- bunlar çok önemli hareketler aslında. Bir tanesi bugün yorum atmış. Abi dedi her yerde dedi tork anahtarı kullanılır dedi. Sen de dediğinde dedi tork anahtarı. Ya kardeşim, yani yüzlerce defa, binlerce defa biz bu işi yapıyoruz. Belirli bir seviyede kırılıyorsa bir daha ben o seviyede sıkmam mesela. Ben onları çok başlarda, yolun başında denedim ben onları. Yani bozma olayları şu ana kadar hayatımda ilk acemiliğimde bile olmadı ama demek ki hiçbir zaman hayvan gibi sıkmadım. Elimin ayarı var. Yani tork ayarı, elimizin bir ayarı var kardeşim. Yani ben bunu 1000 defa söktüm taktım ve sürekli aynı sıktığım cıvatayı söküyorum. Bakıyorum yeterli, daha da sıkmıyorum yani. Mesela biz bazı cıvataları sıkarken omuzdan güç alırız. Omuzdan güç aldığımı ben basıyorum 50 Newton. Yani koldan güç aldığım zaman şu şekilde, şu koldan güç aldığım zaman da 20 Newton. Ondan sonra bilekten yaptığım 10 Newton. Anladın mı? Parmaklarımla yaptığım zaman da 5 Newton. Ben ayarlarım şey gibi, hani saz çalan adamlar var Makine ya. gibisin yani aslında. Nota hiç yanlış çalıyor mu abi adam? Çalmıyor. Çünkü o işin ustası. Bu işte de biz artık elimiz alışmış kardeşim. Nerede, hangi uzunluğumuzu kullanacağımızı biliyoruz. Ona göre çalışıyoruz. Ne oluyor? Tork anahtarına ihtiyacımız olmuyor. Makinenin de tanımam lazım. Makinenin gücü. Mesela ben bu makine değiştirdim. Mesela bu makinenin gücünü anlamak için denemeler yaptım. Yani bir tetikte kaç Newton basıyor, iki tetikte kaç Newton basıyor. Bunları analiz etmek lazım. Şanzıman yağımızı değiştirdik. Şimdi açmışken motor yağımızı da değiştireceğiz. Hatta şu yağı da bir boşaltalım. Yağı da öpeceğiz en son. Serviste fazla koyacaklarını pek sanmıyorum. Burada olması gerektiği kadar koymuş olabilirler diye düşünüyorum, bakalım. Hayvan gibi sıkmışlar. Servis. Tork anahtarı kullanmış mı, kullanmamış. Benim sıktığımdan bile fazla sıkmış. Şimdi o adam servis kullanmıyor arkadaşlar. Servis kullanmıyor tork anahtarı. Biz mi kullanalım yani? Buraya makineyle sıkmış adam. Ah, yağ bak. Simsiyah. Acaba ne yapıyor? Bakalım ne kadar yağ çıkacak. Tamam, bu kadar yatırmak yeter. Bazen fazla yağ da koyabiliyorlar. Bu da çekişi düşürebiliyor. Motorun son hızını düşürebiliyor. Biz bu yağı açacağız şimdi. Ne kadar çıktığını göreceğiz. Paslı bir yağymış gibi duruyor sanki. Evet. Bu açıyı yeterli yatırmak için. Durmadı gitti. Gerçekten de su gibi geliyor, bir de şey gibi değil, yağ gibi de akmıyor yani. Evet. Damlamaya başladığı zaman bırakacağız. İnşallah damlayacak abi. Evet. Tamam. Okey. Kafamızı sıkalım. Motor yağı soğukken değişir, sıcakken değişmez. Çünkü alüminyum blok yalama olur, gevşiyor çünkü.
Şu anda sadece bileğimi kullandım. Ne demek bu? 20 Newton. Hani diyor ya usta elinin ayarıyla tork anahtarı gibi oluyor kardeşim. Tork anahtarıyla bunun ölçü 20 Newton şu anda. Bir gün ispatlamak için tork anahtarı getireceğim. Göstereceğim size. Usta diyor amele eldivenleriyle diyor motor tamir ediyorsun. Adam takıldığı yere bak ya. Amele eldivenleriyle motor tamir. Ya arkadaş, amele ne ya? Amele kötü mü? Adam ekmeğinin peşinde. O adama nasıl sen aşağılarsın ki değil mi? Aynen Amele öyle. eldiveniyle motor tamir. Ne eldiveniyle tamir edeceğim kardeşim? Bu videoda tam isyan videosu oldu yemin ederim. Hayır. Her şeye bir isyan. Bana denk geldi ya bir daha hepsi. Bak motora fazla yağ koymuşlar bak. Motordan Normalde- 900 milim yağ çıktı. Kaç Normalde olması 700 lazım? koymaları lazım. Şurada olması lazım. Bu da motorun çekişini düşürüyor işte. Hata. Kaçıncı hata oldu bu? 6. Sonra niye isyan ettin? Niye isyan? Al işte abi isyan etmeyeyim söyle bak. Motorun canına okuyorlar işte. Sonra motor yağ değişimi usta diyor yağ değişiminden sonra diyor motor çekmeye başladı. Acaba kötü yağ mı? Yok kardeşim işte. Adam fazla koyuyor ya. İnan 100 milim eksik koyulan motora bir zarar olmaz. Ama 100 gram 100 milim fazla koyulan yağ motora çok zarar verir. Şimdi sen az yemek yediğin zaman mı sana bir şey olur? Çok yemek yediğin zaman bir şey olur? Az yemek yedin. Çok yemek yedin de tabii ki. Az Ha. yemek yediğinde de olur aslında. Örnek bu da bir canlı bak. Bunun da burada şeyleri var. Yani. Bunun da kanı yağı. Tabii ki. Yağ bozuldun mu motor kendini yiyor. İnsanın kanı da bozuldu mu kanser oluyor değil mi? Aynen öyle. Akciğer kanserine kanı bozuluyor. Şimdi abi açalım buradan ne çıkacak. Yağ da koyacağız. Önce bir yağla işi bitirelim abi. Daldan dala geçilmez çünkü. Hangisinde başladıysan ona gideceksin. Sonra hop bagaları taktık yağ koymayı unuttuk. Değil mi? Şanzıman yağ gibi şeyinde yağını temizlemeyecek misin abi? Onu da temizlemiyorum. Çünkü onun içi komple simsiyah şu anda. İçerisine 1 litre yağ koyayım şimdi ben. Buradan çık, köşeye dön, boşaltalım gene simsiyah çıkar. Şimdi şunu ekleyelim abi. Servis normalde 650 milim koyar. Çubuğunda da 650 milim yazar ama biz ne bileyim bize 650 milim çok az gibi geliyor. Emin olamıyoruz. O yüzden 700 koyuyoruz. Ki kafamız rahat etsin diye. Aslında 650 milim koyulması gerekir. Ama ben 700 milim koyuyorum. 50 milim fazla koyuyorum. Bunun motora zararı var mı? Hiçbir zarar yok. Zaten burada yazar bak. Burada yazıyor. 650 0.65 litre. Biz ne koyduk? 700. Bak kafamızı rahat etsin diye koyuyoruz. Çünkü 650 milim yağ hiçbir motosiklette yok. 50 cc motora bile Aslında 650 olması milim. gereken yağ rengi de bu. Aynen olması gereken. Kapkara değil yani. Aynen böyle. Biz özellikle mineral yağ koyuyoruz ki skuterlarda mineral yağ olmazsa olmaz sentetik yağ koyduğun zaman bu motorlara crank bozuyor. Tamam piston sekman için çok iyi sentetik yağlar ama crank bozuluyor. Şimdi piston sekman mı daha pahalı, crank mı daha pahalı? Şimdi sen bilir misin bilmiyorum ama crank daha pahalı bir şey olduğunu herkes biliyor. Çünkü crank'ın işçiliği için de motor karpuz 2'ye yaralıyor. Yani işçilik 2 katını artıyor. Parça zaten piston dediğin şey yani basit hesaplama söylenirse 1000 lira ise piston, crank 3000 lira yani. Peki şöyle söyleyeyim. Sentetik yağ ile mineral yağın arasındaki fark ne?
sentetik yağ yataklı motorlarda, kepli motorlarda çok iyidir. Böyle bir kep vardır böyle bloğun üstünde. O değişir, aşınır değişir, böyle çelik bir parça böyle düşün. Kep dediği şey o. Böyle hilal ay şeklinde böyle. Bloğun içerisinde oturtulur. O motorlarda sentetik yağ çok iyidir. O motorlarda genelde vitesli motorlar oluyor. Yataklı kepli motorlar onlar oluyor. Peki mineral yağı, onu da Son dinleyelim. sekmanı da kur. O motor için mesela olmazsa olmazdır. Mineral, o yağı da bu motorları koyduğumuz zaman bunların krankları rulmanlı. Kranklar rulmanlı olduğu için rulmanı bozuyor. Rulman sentetik yağ sevmez. Bunun en zayıf noktası krankı. Kranka sentetik yağ gelmeyecek abi. Kranka mineral yağ. Krank bozulduğu zaman çünkü her şey bozuyor. Krank yamulduğu zaman, boşluk oluştuğu zaman piston etekleri, silindiri çiziyor, sekmanlar sürtüyor. Her şeyi bozuyor yani. Krankı bozdun her şeyi bozarsın. O yüzden skuturlara mineral yağ koyun arkadaşlar. Ben çok gelen müşterim var biliyorum. PCX'ler var mesela. Adam 130 binde motoruna gram yağ eksiltmiyor. Biz onlardan görerek yani hani diyoruz ya biz mineral yağ, biz görüyoruz yani adam bana geliyor sürekli adam 5 yıldır bu işi yapıyorum yani şeyde ticari olarak 5 yıldır yapıyorum. 2010'dan beri bu işlerle uğraşıyorum. Bakıyorum adamın 130 binde nasıl başardın diyorum adama bunu. Adam diyor ki abi ben diyor 3000 koyuyorum. 2000 kilometre, 1500 kilometre devir değiştiriyorum diyor. Oradan biz yola çıkıyoruz kardeşim. 2000'i geçme diyoruz. Mineral yağ koyuyor diyoruz. Yani bu örneklerden yola çıkarak kafadan sallama yapmıyoruz kimseye. Motor yağımızı koyduk. Seviye ölçümü yapalım. Rotuna yerinde duramıyor hiçbir türlü. Sen kendi motoruymuş gibi ilgileniyor yani motoruyla. Normalde olması gereken seviye şuralarda. Bakalım. Sola çeviriyoruz, alıyoruz. Bak. Gördün mü? Tam şurada. Normalde seviye o. Bunu da taktık. Yağ olayı bitti. Şanzıman yağ olayı bitti. Detaylı varyatör bakımını yaptık. Şimdi toplayacağız. Şunu doktor püleleri takmadan önce şunun içine bir işlem yapmam lazım. Şu şekilde ayarladık bunu. Okey. Onun içini temizledik. Şapakları, pislikleri attık. Devreci topladım. Takozları takalım. Yayları takalım. Özel tornavida. Kendi tasarım. Böyle bir tornavida yok. Şurada
Bazı arkadaşlar diğer ustaların videolarını izliyor. Oradan öğrendikleriyle bana bilgilerini taslıyorlar. Yok usta öyle yapılmaz, böyle yapılır. Ya sen kendi bildiklerinle gel kardeşim. Sağdan soldan duyduklarına bana gelme. Çok biliyorsan zaten benim videolarımı izlemez. Çok bilen adam benim videoları izlemez. İki tane kelime öğreniyor orada. Sonra geliyor, usta öyle yapılmaz, böyle yapılır. Sen biliyor musun bunun doğru olduğunu, bir fikrin var mı? Yok. Sadece usta öyle dedi diye doğru oldu. Doğru olanı o olarak düşünüyor. Halbuki o, yani benim de hatalarım, yanlışlarım olabilir. Farkında değildirim. Olabilir yani. Ama işte ben buna açığım. Ama sen başkasının lafıyla bana gelirsin. Adamın söylediği cümlelerin aynısını söylüyor bana mesela. Bir usta var mı? Ustanın bütün cümlelerini bana söylüyor. Sonra adamın ağzıyla bana laf söylüyor. Burası 50 Newton'la sıkılacak. Okey. Şimdi bunlara kaydırıcılar takılacak. Arabayı şöyle şuraya alalım. Madalyamıza bakalım. Doktor kuleylerimize gelelim. Diyorlarda doktor kuley olmazsa olmazlardan arkadaşlar, bunu mecbur takacaksınız. TCX pişti. Evet, bu diyor poşeti. Doktor kuleylerimiz hızla tükeniyor. 13 gram. Takacağız bunu da, kaydırıcıları. Bakalım kaç tane kalmış, buna göre sipariş edeceğiz. Doktor Kuley'in, ne diyeyim size artık, yetkili satıcısıyım diyeyim sana artık yani. Çünkü onun tedarini yapan kişi arkadaşım. Arkadaş olduk açıkçası. Şimdi evet, 2 tane kalmış, 2 tane kaydırıcı kalmış. Tamam. Son 2 tane. Sonlu diyor için son 2 arkadaşlar. Elinizi çabuk tutun bence. Hayır. Yok değil, hemen tedarik ediyoruz onu. Onunla sıkıntı yok. Ama sürekli zamlar geliyor. O konuda biraz risklisiniz, o kadar. Dolar arttıkça parçalara da zam geliyor. Biz de fiyatlarımızda güncellemeler yapıyoruz bu artışları gözlemlediğimiz için. Bu ay gene ben bu ay hiç güncelleme yapmadım. Şöyle diyeyim size, 3-4 aydır aynı fiyattan geliyorum. Ağustos'un 1'ine itibaren bir varyatör bakımları 50 TL daha zam yapmayı düşünüyorum. Çünkü aldığımız şeyleri tekrar yerine koyamıyoruz. Yani şöyle bir saçmalık var arkadaşlar, bakın. Örnek veriyorum. Bir tane kayış almışım ben. Örnek veriyorum. 1000 liraya ben kayış aldım değil mi? Kayışı aldım. Ben üstüne haliyle karım olacak 50 lira, 60 lira bir karım olacak. Onu komisyon üstüne koyuyorum. Kayış kaç para oldu? 1050 lira oldu değil mi? Adama 1000 liraya aldı. 1050 lira diyorum adama. 50 lira benim karım olması şart. 1050 liraya ben bu kayışı satıyorum. Ve daha sonra gidiyorum aynı kayışı tekrar yerine koyacağım. Gidiyorum, diyor ki bana bir tane şu kayıştan ver. Ne kadar diyorum? Adam diyor 1150 lira. Ya arkadaş, 1000 liraya aldım, 50 lira kar ettim, 1150 lira geri koyuyorum. Böyle bir saçmalık var. Kar etmiyoruz. Harbiden parça sattıkça zarar ediyoruz biz. Günümüz ülke ekonomisi sağ olsun. Aynen öyle yani. Gerçekten yani kimse para kazanmıyor bu piyasada. Bak, Doktor Play yazısı yukarı bakar, pat yazısı silindire bakar. Ölçü kısmı da alta bakar şu şekilde. Öyle göster. Öyle. Kaydırıcılar takalım. Yamaha'da buna kamp sürücü denir. Honda'da kaydırıcı denir. Başka bir markada kızak denir. Herkes farklı bir şey söylüyor parçalara.
Bu şekilde parçaları taktık. Emin oluyoruz. Bu şekilde. Doktor Play yazıları yukarıda kalıyor. Bu şekilde. Tamam. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Kuru şekilde arkadaşlar. Bak, yağlı su. Adam bunu yağlı şekilde montaj ediyor. Usta ben bagaları yağlı taktım ama niye çabuk aşındı? Ya arkadaşlar ağzında zaten kendin söylüyorsun. Yağlı takarsan aşınır yani. Yağlı taktım, içerideki toz pislik o yağ parçaya bulaşıyor. Sonra orası zımpara kağıdı şekline geliyor. Ne oluyor? Sürekli zımpara yapıyor. Toz pislik oraya zımparalıyor. Şurada bir tane pulu var. Kalınlığını ölçelim. Kaç milim? 1 milim diye düşünüyorum ama. Evet, tam 1 milim. Şöyle. Gerçi bu şeyi çoğu kişi, evet, pek net olmuyor. Neyse. 1 milim. Bir milimlik pulu da buraya takıyoruz. Niye? Kayış daha önde aşağı insin, tork artsın diye. Daha sonra bizim sünger zımparalarımız var. Yani yapılan bu işlem motorun yakıt tüketimine zarar verir mi peki? Ya, mesela NMAX'e yaptım mesela. Doktor Play. Dün görüştük telefonla. Çocuğun tüketimi 3,5'ten aşağı düşmüyordu. 3,5 litre. NMAX'e verirsin çok yakar. Olması gereken bir Heh. şekilde Heh. aslında. Ondan sonra Normaline bakalım. çocuk bana dedi ki abi dedi gözlerime inanamıyorum, motor dedi 2.2 yapıyor, PCX gibi yapıyor. Ya bana da biraz tuhaf geldi. NMAX'in 2.2 yapması biraz mucize bir durum. Çocuk bana söyledi, bilmiyorum doğru mu? Doğrudur herhalde ya. Bu şekilde bir hava tutalım şunu. Tamam. Şimdi bize bir şey lazım. Ne lazım? Kayış lazım. Kayış olmadan nasıl gideceğiz? Gemiden kara yürütmek gibi bir şey bu. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar, her motorun orijinal kayış elimde. Bütün motorların kayışları var. Honda'nın bütün serisi, SM'nin, X-Max'ın hepsinin kayışları var. Bak, K96, PCX 2020'nin kayışı, K48 Alpa'nın kayışı, K96 2020'nin kayışı. K36 PCX 150'nin kayışı. K69 Akdeves'in kayışı. Forza 250'nin kayışı. Hep orijinal kayışlar bunlar. K69 Akdeves. K35 PCX 125. K60 K69 Akdeves. Hop, senin kayışın nerede? Nerede bizim kayış? Murat Bey. Senin kayışı bulamadık ya. Niye böyle oldu? Başka bir yerden çıkacak o yine. Çünkü kaç tane aldım? 2 tane daha elimde olması lazım. K35, K69, K69. Bu neymiş? K69. Aha orada bir poşet daha çıktı. Burada da. K2C Bio kayış. K2C burada. Bizim diğer kayışımız nerede peki üstünden çıkarttınız? Onu çok merak ediyorum. K2C. 2 tane K2C var. Bir tanesi geçen gün birine taktık. Bu neymiş? K1'ye 2022'nin kayışı. 2022'nin kayışı. 2022'nin kayışı. Bana acilen Bio kayışı lazım. Son bir tane kalmış. Evet, bu orijinal kayışımız. Bu da üstünden çıkarttığımız kayışımız. Aynen. Onları da bir karşılaştıracağız şimdi. Bakalım boyut farkları ne? Bakalım arada farklar ne? Yani kalınlık olarak zaten orijinali kendisini belli ediyor yani. Kalınlık ve incelik olarak. Şuradaki ipten zaten anlarsın bak. Evet. Bak şimdi.
Şimdi bakalım. Büyük canım. O daha büyük. Dur daha belli olmadı. Tam ayarlayamadım. Evet benim kayışım 1 milim daha büyük. Bak. Tekrar baştan alalım. Evet. Kalınlıklara bakalım. ...20 milime gıdım. 20 milim diyelim. Bu da aynı. Kalınlıklar aynı. Boydan. Boydan kaybediyor sadece Boydan. üzerindeki. Bu da motor kişinin torkunu etkiliyor. Hayretten. Zaten yazılardan belli ediyor kendine bak. Orijinali bu. Servisten alınan kayış şu Farklı. elimdeki. Bu da herhangi bir yetkili servisten çıkmış kayış. Bu ne abi? Mod. İlk defa görüyorum böyle bir kayış biliyor musun? Motto. Bak şu kayış 2000 kilometrede kayış çatlamış. Bu kayış 20.000 kilometre gidiyor. Bak bando yazıyor. Ötekinde bando yazmıyordu. Evet. Honda bando. Bak burada kodları yazıyor. 23100 K2C D10 M1 Honda bando. Ötekinde bando yazmıyor. Bu kayış bando Motto. değil. Bak Notto diye bir marka. Adamlar dış tedarik ilerliyor. Dış tedarik. Yazı şekli bize bakıyor. Bu şekilde. Yetkili servis yan sanayi taktı. Yetkisiz servis orijinal takıyor arkadaşlar. Ben yetkisiz servisim. Orijinalini takıyorum. Bazı arkadaşlar diyor arkadaş servise git. Mahalle arası dükkanlara gitme onlar yan sanayi takıyor. Ne oldu bak tam tersi oldu şimdi. Tam tersi oldu. Bunları bir hava tutalım. Benzin de bekliyorlar. Bunların da bir iç çapını ölçelim. Kaçmış? ...10 milim iç çapı... ...19 milim dış çapı... ...10 milim genişliği. Bunun iç çapını ölçelim. Makineden duyuluyor mu bilmiyorum ama... 12 milim iç çapı, 12 milim. Dışı 22 milim. Kalınlığı da 11 milim. Bunun için çektim. Yarın bir gün civata lazım olur. Ben de açıp bakarım videoma. Giderim olmadı serviste bulamazsam civatacıdan bulurum. Diş aralıkları da İşte diş aralıkları önemliydi. O da önemli. Kalın diş bu. Yamalarda ince diştir. Bunlar da kalın diş. Evet. Bu şekilde taktık. Tekrar bakıyorum. İvler yerine geçmiş. Kalın pulu taktım.
Somunu taktık. Daha sonra buraya geldik abi. Çok az bir şey açmam yeterli. Bu şekilde. Şu bile geçecek kadar açacağız tabii. Tamam. Bu şekilde. Bunları sıkacağız. Kayış oturdu şu anda. Kapağı takalım.
bak şimdi. Arka balatan %55 bitmiş. Ön balatan da 2000 kilometre falan sonra bitecek. Yani bir sonraki bakımda balatayı da değiştiriyoruz. Sonraki balata bakım yağ değişimi değil mi? Evet. Yağ değişimine geldiği zaman ön balatayla beraber değiştireceğiz, doğru. Tamam. Yani Arka yağ- balatayı? Arka balata o da %55 %60 civarı. Geldiği zaman bakarız tekrar. Tamam. Gerek olursa değiştiririz. Ama bu balata bayağı bir aşınmış yani. Neyse bir dahaki yağ bakımına kadar kullanma öyle. Bakarız. Nerede o? Ha, geliyor. Yüzü gülüyor. Abi harbiden çok iyi. He? Şu rampayı 50 ile çıkabiliyorsa harbiden çok 50 iyi. mi yaptı? 50 yapıyor. Sen kaç kilosun? 85. Ben de 85'im. Ben 42'yi geçemedim. Vallahi 50 Demek ki kullandıkça açılıyor ha. Çok iyi olmuş. Allah ellerine sağlık abi. Çok teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim. Motorumuza Doktor Playbaga kaydırıcı yaptık. Onun büyük bir etkisi var. Detaylı varyatör bakımı yaptık. Onun da büyük bir etkisi var. Honda Dia kullananlar mutlaka bu işlemleri yaptırması lazım.